kanalına hoş geldiniz. Bugün Güneş Hanım'ı ağırlıyoruz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi sormalı. İyiyim, teşekkür ederim. Biz muhabbete başlamıştık. Sonra dedik ki dur onu susalım. Tam da konuları çünkü kamerayı açalım öyle konuşalım. Ama öncesinde ben sizi nereden tanıdım? Sinan Canan Hoca'yla dersler yapıyorum. Son derste bize böyle kısa kısa videolar izlettirdi. Sizle de röportaj yapmıştı. Oradan size ulaştım. İşte sizle de konuşalım. Bugünkü konu başlığımız aslında ne dedik? Krizler çağında doğa bilgisini konuşuyor olacağız. Etrafında döneceğiz. İşte ben de Kanada'dayım, yangınlar falan derken muhabbete girdik. Ama kısaca önce Güneşin Hanım kimdir? Kendinizi tanıtmak isterseniz. Tabii. Güneşin Aydemir ismim. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Siz Kanada'dan bağlandığınız için onu söyleyeyim. Kazal bölgesinde, kırsalda yaşıyorum. Ve biyoloji okudum. Meslek olarak doğa koruma ile ilgili çalıştım hep sivil toplum örgütlerinde. Yaklaşık 30 senedir diyeyim, 30 seneye yaklaştı. Anadolu doğasının korunması üzerine çalıştım. Bunu bir sivil hareket olarak çeşitli örgütlerin altında yaptım diyeyim. Ama bir noktada aslında bu yolculuğun belli bir noktasında doğa koruma meselesinin doğadan daha çok insanla alakalı olduğunu keşfetmiş oldum. Ve o noktadan itibaren ben kuş gözlemcisiydim. Öyle başladım bu işe. Evet, kuşları gözlüyorduk. İşte onun için pek çok doğal alana gidiyorduk. Ormanlara, göllere, sulak alanlara. Vahşi doğanın içerisinde vakit geçiriyorduk ve öyle bir zamanla tanık olduk ki gerçekten Anadolu çok da zengin bir coğrafya burası. Pek çok açıdan. Pek çok insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan projelere, kalkınma projelerine, inşaat etkinliklerine, bu alanların yaban hayatının ciddi anlamda tahribatına neden olacak insan kaynaklı bir etkinliklere bu sefer tanık olduk. Sadece doğayı korumak için gidiyorduk başta ama sonra bunları da tanık olduk ve o noktadan itibaren benim gözlerim insana çevrildi. Yani insanın bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan şeyler nedeniyle doğanın darda zorda olduğunu gördük ve o noktada Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ile Buğday Hareketi ile yollarımız kesişti. Ve doğaya uyumlu yaşam üzerine çalışmaya başladık. Bu anlamda sosyal ağlar oluşturmaya, modeller oluşturmaya başladık. Merkezine daha çok gıda sistemlerini alan, tarım ve gıda meselelerini alan, insanın yeryüzündeki doğal kaynaklarla olan ilişkisini çok önemli ölçüde değiştiren bir etkinlik. Gıda üretimi, tarım, müdahale ettiğimiz bir alan. Ve sonrasında da kırsal yaşamla şehir yaşamı arasında bir bağ kurulması gerektiğini, bu bağın kopmuş olduğunu fark ettik ve kırsalda bir model nasıl oluşturulur bunu deneyimlemek üzere kırsala adım atmış olduk ve burada Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi isimli bir yerimiz var, mekanımız var. Hem bu konuları daha derinlikli bir şekilde farklı disiplinlerle ele alarak konuşmayı, tartışmayı, yeni çözümler üretmeyi amaçlayan buluşmalar, toplantılar, atölyeler, eğitimler yaptığımız bir mekan oldu. Yaklaşık 15 senedir, 14-15 senedir bu işi yapıyoruz. Ne güzel. Bir vakfımız var, bir tohum vakfı. Ben de şimdi o vakıfta hem yöneticilik hem hizmetkarlık diyeyim diyorum. Gençlerle çalışıyorum. Özellikle kırsalda yaşamayı, kırsal yaşama destek sunmayı hedefleyen, amaçlayan gençlere bu yönde el vermek, destek olmak hem de bu genç kuşağın oluşturduğu aslında onlardan öğrenmek ve o genç jenerasyonların nasıl doğayla dost yaşamlar kurarlar buna dair böyle bir alışveriş gibi. Alışveriş, mentorluk yapıyoruz. İçerisinde de mentorluk deniyor aslında. Hani onlardan da öğrenmek, onlara da öğretmek. Evet. Onu diyecek. Yani kim kime mentorluk yapıyoruz tartışılır. Onlardan çok fazla şey öğreniyorum. El verdiğince şeyimiz bu. Meşguliyetimiz bu.
Yani ben sizden duyduğum şey doğa zaten kendi kendini koruyor. Pandemide de hani bunu gördük. Azıcık biz içerileri kapandık mı doğa nasıl kendi kendine yenilemeye, coşturmaya, o işte Boğaz'a falan gelen yunusların resimleri, yani videolarını falan da görmüştüm. Hı hı, Gerçekten çok ilginç. Bu konuda yani eğitilmesi gereken tek canlı türü insanlar. O hı konuda hı. da çalışıyor olmanız çok kıymetli ve bir şey daha duydum. O da çok güzel. Yani illa hani kırsalda olmaya gerek yok ama şehirdeki insanın da aslında bu ekolojik dengeye nasıl faydası olabilir? Hı hı. Yani bu konularda böyle atölye tarzı şeyler mi yapıyorsunuz? Evet, yapıyoruz. Hı hı, Aslında bunu çok da ayırmıyoruz. hı hı, Yani şöyle bir şey, aslında şehirde yaşayan, şehir kentlileşme artık pandemi, o da bir pandemi gibi. hı Sonuçta hı, ben de kırsalda yaşıyorum diyorum ama ben bir sahil kasabasında yaşıyorum şu anda. hı Yani Çamtepe köylerin arasında dağda bir yerde ama şehirleşme her yerde, yani köylerde de var. Çok evet, ciddi anlamda var hatta. Dolayısıyla aslında birbirinden net sınırlarla ayıramıyoruz. hı hı, Ve şehir dinamiği dediğimiz zaman metropol e, kastediyorum mesela. İstanbul gibi bir metropolü düşünün. 20 milyon insan yaşıyor neredeyse. Çok kalabalık bir şekilde çok dar bir alanda yaşayan insan topluluğundan bahsediyoruz. Ve eğer şehirlerde bu dönüşümü sağlayamazsak kırsalda zaten sağlayamayız. O hı nedenle hı, şehirler daha çok mercek altında bizim açımızdan. Çünkü orada dönüşüm potansiyeli de çok yüksek zannedilenin aksine. evet. Ee, Gerçekten hani Çünkü gözümüz biraz orada hani çöp toplaması, ayırması, onların ulaştırılmasını falan kastediyorsunuz galiba, değil mi? onu kastediyorum. Aynı zamanda bakış açısı olarak zaten hani gıdasına bakmak, örgütlenme Hı biçimlerine bakmak, topyekün bir bakış açısı değişikliğinden bahsediyoruz aslında bizim yaptığımız şey ve buna onarıcı paradigma diyoruz. Yani biz bir paradigma değişiminin eşiğindeyiz aslında ve o paradigmanın ne yöne doğru değişeceğini bireylerin karar gücü ve hı, niyetleri belirleyecek. evet. Bu çok güzel de olabilir, çok distopik de olabilir. Gerçekten bizim kararlarımızla her an şekillenen bir geleceğe doğru gidiyoruz. Harikasınız. Peki doğa bilgisi derken neyi kastediyorsunuz? Şimdi doğa bilgisi dediğimiz zaman aslında doğanın tanımını yapmak çok zor. Hı Ee, Bu zaten çok böyle kalın bir soru ve hani felsefenin bir konusu. Ama temelde aslında biz de doğanın bir parçasıyız ve doğa dediğimiz şey her şey. Yani yeryüzü gezegeniyle sınırlayalım, daha kolay olsun anlatmak. Çünkü öbür türlü bütün evreni içine Evrenleri alacağız. Burada katmayalım. kaybolabiliriz. Ama dünya gezegenine baktığımız zaman aslında insana baktığımız zaman şöyle bir enteresan bir canlıyla karşı karşıyayız. Evet. Bir kere dünyanın yaşıyla kıyasladığımızda çok genç bir organizmayız biz. Hani evrimsel açıdan baktığımız zaman hani en ilkel halimiz primatlarda insan haline gelmiş halimiz şöyle 250 bin yıl, 300 bin yılla söyleyebiliyoruz ki milyar yıllık bir gezegenin üzerindeyiz. Hı hı. Hatta onu Dolayısıyla hoca böyle şey göstermişti. Google'layanlar o görseli de görebilir. Hani bir yıl üzerinden baksak insan canlısının ne kadar zamandır işte var oldu? Bir gün müydü? Şimdi bir gün değil yani. Evet, daha az bir süreydi. evet. Evet. Ve o sürenin de çok daha böyle son saniyelerinde falan Evet. biz bu tahribat işine girişmişiz. Yani işte sanayi devrimi, yeşil devrim vesaire Bayağı dediğimiz başarılıyız bu işte. yerde çok hızlı bir şekilde Evet. e, gezegende diğer türlere baktığımız zaman çok hızlı bir şekilde dominansiyi, baskın gücü ele geçirmiş Hı hı. ve pek çok konuda kontrol eden bir konumdayız şu anda. Kendi ihtiyaçlarımızı öncelediğimiz, kendi ihtiyaçları, sürdürülebilirlik dediğimiz kavramı bile kendi ihtiyaçlarımızı önceleyerek yaptığımız ve yabanıl doğa diyeyim ben ona. Hani her şey doğanın içinde ama bir de yabanıl kısmı var. Yani insanın olmadığı doğa parçasının dinamiklerine bile müdahale ettiğimiz bir zamanda yaşıyoruz. Evet. Fakat gelin görün ki
bizim yarattığımız teknolojinin sonuçlarını karşılayacak bir biyolojimiz yok. Yani teknolojik zihinsel faaliyetimizin yarattığı evrim çok hızlı gerçekleşti. Fakat biyolojimiz o 300 bin yıl önceki insandan çok farklı değil. Ee, Hatta daha kötü durumda olabilir. Hani onlar en evet, azından yani belki hatta daha kötü. vahşiden kaçıyordu ama hani şimdi Çok hangi haklısınız. birimiz o kadar dışarıda yaşayabiliriz bilemiyorum. Çok haklısınız. Zaten insan hani o haliyle bile doğada yaşamaya çok müsait bir canlı değildi. Çünkü baktığınız zaman mesela vahşi hayvanlara bakalım, doğada yaşayan hayvanlara hepsinin işte ne bileyim güneş etkilerinden korunmak için kürkleri var, işte sivri dişleri var, pençeleri var, kendini koruyabilecek, avlanabilecek maharetleri var. İnsan böyle bir canlı değil. Lensleri var. Ee, Evet, Daha yani bizden daha iyi görüyor, bizden daha iyi kokluyor. tabii ki duyu organları çok daha Ee, keskin. Ama insanda bunları farklı şey yapan başka bir özellik var. Yani zihinsel, bilişsel kapasitesi çok farklı yönde gelişmiş bir canlı. Dolayısıyla bu noktada iki parçada inceleyebiliriz. Yani doğru değil aslında iki parçada incelemek ama yani bir bedensel, biyolojik varlığımız, bir de zihinsel varlığımız. Ve bizim evrimimiz birazcık o zihinsel varlığımız üzerinden gidiyor gibi görünüyor. Çünkü diğeri çok yavaş. Fakat bu bize hakikaten doğadan soyutlamış durumda. Bununla birlikte de yaptığımız her şeyin sonuçları doğayı, yani bizim biyolojik varlığımızın bütünü olan yapıyı çok ciddi anlamda tahrip ediyor. Yani işte gıda sistemimiz toprağı, suyu yok ediyor, kirletiyor, geri dönüşsüz bir şekilde yapısını bozuyor, canlılığını yok ediyor. Ve bu sonuçta döngüsel bir şey olduğu için, yapı olduğu için yaşam bize geri dönüyor. Yani biz biliyoruz ki artık bizim tarım sistemimiz sağlıksız gıdalar, yani sadece doğaya zarar vermiyor ama aynı zamanda ürettiği sonuç olarak amacı olan ürettiği gıdalar da bizim sağlığımıza zarar veriyor. Çünkü biyolojik yapımız tamamen doğayla uyumlu olmak durumunda. Ama üretim biçimlerimiz doğayla uyumlu değil. Ee, ve bunun artık sonuna geldik gibi görünüyor. Hani bu yaşadığımız krizler çağı da biraz bunu gösteriyor bize. İşte sizinle sohbet ederken hani kanalındaki yangınları sordum ben ister istemez. Ve dünyanın her yerinde var bu. Yani bizim ülkemizde çok yakında yaşanmış olan bir felaket. İşte deprem felaketi diyelim. Ama aynı zamanda e, çok kısa bir süre önce işte bir kocaman bir pandemi geçirdik bütün dünya halkı olarak. Aynı sırada müsilaj diye bir şey vardı. İşte aynı sırada yerinden yurdundan olmuş mülteciler dediğimiz bir başka şey, hani sosyal ve psikolojik Göçleri. sorunlar yaşayan insan toplulukları hareket ediyor bütün dünyada. Ve bu önümüzdeki dönemde milyonlarca insanın yerinden yurdundan olacağını da biliyoruz. Böyle projeksiyonlar var. İklim değişikliği sebebiyle iklim mülteciliği diye bir kavram var. Evet. Memleketlerini terk etmek zorunda kalacaklar. Yani çok kaotik bir döneme girdi dünya ve bunun temel sebebini ben insanın doğayla olan ilişkisindeki tahribat olarak görüyorum. Yani sadece ben görmüyorum, bu zaten biliniyor. Dolayısıyla doğa bilgisi Ama burada bize evet, yol gösterici bir kaynak. evet yani aslında her yerde çok duyuyoruz işte kötüye gidiyoruz, işte dikkat edelim, işte balkonda domates yetiştirmekle fayda sağladığımızı düşünüyoruz ama çok major değişiklikler yapmak gerekiyor gibi geliyor. Aldığınız hani koltuktan tutun da yeni bir koltuktan, yani ikinci eli varken ya da bir sehpanın, kıyafetten, e, başka nasıl diyeyim harcadığınız sudan, kullanmadığınız o güzelim güneş enerjisinden, Hı e, hı. ya da rüzgar enerjisi, su enerjisi neyse o hani o devinimleri bir türlü hayatımıza sokamayışımız, e, sadece böyle benzin, mazot tür şeylerin kullanılması gibi bir sürü ayağı var aslında. Yani ciddi bir uyanmak gerekir. Çünkü hoca konuşma sonunda da şey demişti. Hani birden
oksijensiz kalıp hepimiz pıt pıt yere de düşebiliriz. Çünkü işte o okyanusların üstündeki plakların çok kaybolmaya başladığı Hı hı. çok ciddi. O da ne? Kirlettiğimiz sular, Hı hı. eriyen buzullar gibi. Evet, Çok kara bir tablo çiziyormuşuz gibi ama hayır, aslında kara değil. Gerçeklik buysa. evet. Ne yapmaya başlanmalı? Buna tabii ki şey olarak bakmamamız lazım. Yani durumda çok böyle ümit vaat eden bir e, resim yok. Yani büyük resimde hakikaten. Çünkü bir yandan da böyle dönen bir çark var. O çarktan kurtulamama durumumuz var. Ama bu nasıl olacak? İşte bütün aslında distopik film falan seyretme alışkanlığınız varsa ben işim gereği ve ilgi alanım gereği çok fazla şey yapıyorum. Hı hı, Takip ediyorum bu distopik teorileri. hı hı, Orada hep şöyle bir şey var. Hakikaten iş sonuna geldiğinde bir uyanış, birisi uyanıyor. Yani birisi bir şeyin farkına varıyor. Resmin daha büyük bir resme bakmaya çalışıyor. Ve onun peşine takılan başka insanlar hani hı hı. sistemi tümden değiştiriyorlar. Gerçekten burada majör bir değişim ihtiyacı var. Evet. Böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz. Bu tabii ki çok kolay da gelmeyebilir. Yani şimdi biz nasıl yani şimdi hani işi gücü bırakıp yaptığımız iş varken hani bırakıp saksıda domates mi yetiştirelim? Yok, hayır, böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Bütün yaşadığımız sorunların birbiriyle bağlantılı olduğunu ve değişim değil dönüşümü hedeflememiz gerekiyor. Çünkü değişim şey gibi bir şey. Bir makine bozulur, makinenin bozuk yerini tespit edersiniz, o parçayı değiştirirsiniz, makine çalışmaya devam eder. Bu makinenin bu şekilde çalışmamaya devam etmesi lazım. Yani Hı başka hı, bir çalışma biçimi bulması gerekiyor. Bu tümüyle dönüşümü gerektiriyor. hı hı, Şöyle de anlatabiliriz bunu. Mesela tarımda çok yoğun bir fosil yakıt kullanımı var. hı hı, Bu fosil yakıtın belli bir kısmı işte kimyasallar şeklinde kullanılıyor. Belli bir kısmı işte toprak işlemek için kullanılan makinalarda ya da ürün işlemek için kullanılan fabrikalarda vesairelerde yakıt olarak kullanılıyor. Ve bu yakıt olarak kullanılan makinelerin şöyle bir denemeler yapılmıştı, böyle çalışmalar yapılıyor. İşte acaba petrol türevi yani fosil yakıtla değil de bunu tarım bitkisinden elde edilen yakıtla çalıştırabilir miyiz? hı hı, Biyodizel denen bir maddeyle çalıştırabilir miyiz sorusu üzerine. Çalışabiliyor. O şekilde o yakıtı kullanabilmesi için makinenin çalışma prensibini değiştirmeniz gerekiyor. hı hı, İşte tam olarak bizim de bahsettiğimiz şey insan için bu makine zihin. Çünkü zihinsel, bilişsel yeteneklerimiz sonucunda biz davranışlarımızı değiştirebiliyoruz. hı hı, E, Yani bakış açımızı, düşünce biçimimizi, hı hı, kullandığımız kelimeleri, sözleri ve bunun sonucunda davranışlarımızı değiştirerek, edip eyleme biçimimizi değiştirerek biz yaşamımızı değiştirebiliyoruz. hı hı. Dolayısıyla biz burada bir paradigma değişiminden bahsediyorsak eğer, bunun başlangıç noktası bakış açısını değiştirmek. Farklı bir şekilde düşünmeye başlamak. Yani mesela bu şu değil, çöpleri dönüştürmek değil, çöp üretmemek. Evet, Nasıl çöp üretmeyiz sorusunu sormak. Çöpü nasıl dönüştürebilirim değil, çünkü o gerçek bir dönüşüm değil aslında. evet, Çünkü siz o maddeyi doğadan ekstrakte etmişsiniz, almışsınız, hı hı, plastik gibi bir maddeye dönüştürmüşsünüz mesela ve o plastik aslında doğada çözülmüyor. Parçalanıyor, küçük parçalara ayrılıyor vesaire, çözülmüyor. Bunu geri dönüşüm gibi bir teknoloji geliştirmişsiniz ama o da çözüm değil. Çünkü geri dönüşüm de su harcıyor, o da enerji harcıyor ve sonuçta tam olarak dönüştürmüyor. Sonuçta gene plastiği bir alt seviyesine getiriyor, bir alt kalitesine getiriyor. O sırada gene plastik olarak doğaya veriyor. Fark etmiyor. O zaman soru şu. Nasıl dönüştürebilirim değil. Nasıl çöp üretmem? hı hı. Ve bunu her alanda sormak bu soruları. Sadece çöp için değil, bu gıda sistemi için de hem doğaya zarar vermeden hem doğadaki diğer canlılık ağını da besleyen
Hı hı. Ama aynı zamanda o aradan benim de gıdamı üretebildiğim bir tarım biçimi nasıl olabilir? Yani soruları tam anlamıyla dönüştürerek, sorarak başlayacağız bu işe. Hı hı. Ama çok şükür bu soruları soran, uzunca bir süreden beri soran insanlar var. O Evet. insanların ürettiği cevaplar var ve biz aslında cevapları biliyoruz. Evet. Bu da çok şükür. Geriye ne kalıyor? Yapmak. Bireysel çaba. Bireysel olarak yapmak. Yani bunu yapabilir hale gelmek, hazır olmak zihinsel olarak ve daha sonra yapmak. Yapanlarla birlikte yapmak. Yani bir Evet. şekilde örgütlenerek yapmak çok çok önemli. Ve galiba yani şu anki krizlerden eğer varsa bir kurtuluş yolumuz bu. İnşallah. Bunu yapabilecek canlılık ve dirilik ve umutluluk haline gelmemiz gerekiyor. Ben inanıyorum çünkü dediğiniz gibi e, artık hani paradigma değişimi nasıl olur zaten o bilginin artık hizmet etmiyor olması gerekir. Yani o makine gibi. Çünkü makine artık hizmet etmiyor. Hı hı. Evet, paradigmayı değiştirmek istemeyince insan biraz işte şunu tamir edelim, aleti götürelim, yaptıralım gibi devam etse de bir süre işte o sancıları yaşıyoruz bence. Krizler çağı dediğimizde bence o. Baktık bu makine artık işe yaramıyor, makinenin sisteminin değişmesi gerekiyor. O zaman da yeni bilgiyi kabul ediyor olmak ve o yeni bilgiyi kabul eden de dediğiniz gibi çok insan var. Hı hı. Yani Kanada'da zaten bunları çok rastlıyoruz, Allah'a şükür. Ama ben Evet. ilk geldiğimde buraya bir Türk olarak Allah'ım ya ne biçim bir ülkeye geldik bir sivrisinek ilacı bile sıkmıyorlar şuraya falan derken şimdi neden sıkmadıklarını, o ekosisteme ne kadar değer verdiklerini, başka başka şeyleri de görmeye başladık. Biz artık hani dışarıya bir tent koyup içine girip eğer bahçede oturmak istiyorsak rahat rahat oturabilmeye başladık. O yüzden global de artık birbiriyle çok iletişim kurduğu için dediğiniz gibi bu bilgi alışverişi de çok güzel. Bakın oralardan buralara bağlanıp neler yapabiliyoruz. Eminim online'da da görüşmeler, toplantılar yapıyorsunuzdur. Bizi buradan dinleyecek insanlar varsa hani daha da kendilerini bilgilendirmek için nerelere gitsinler, ne yapsınlar, nereden ulaşsınlar? Hani dediniz ya gruplaşılsın, Hı birlikte hı. yapılsın. Valla aslında bu işin kilit noktası meraklanmak bir kere önce. Yani bu konuya bir merak geliştirmekle başlanabilir. Çünkü merak olmadan hiçbir şey sürdürülebilir olmuyor yani bu anlamda. Çok yeni bir bilgi alanı, yeni üretilen bilgilerin olduğu bir alan. Daha önce bilmediğimiz bir şey. Biz insan toplumu olarak, türü olarak böyle bir dönem yaşamadık daha önce. Dolayısıyla bu yani pek çok kriz yaşadık. Buzul çağını atlattık geldik. Yani genetik kodumuzda bu bilgiler var bizim. En son buzul çağından sağ çıkmış türlerden bir tanesiyiz. Ya da pek çok işte savaşlar gördük değil mi? Yani pek çok doğal Salgın afetle, hastalıklar. salgın hastalıklar gördük. Pek çok doğal afetle yaptığımız şehirler defalarca yıkıldı diyeyim. Bunun bilgisini genetik olarak taşıyoruz. Fakat bu kadar çok kendi elimizle bütün dünyayı saran şekilde ve üst üste aynı anda pek çok krizin üst üste geldiği durumu ve bir de bunun yanı sıra bizim bir de şeyimiz var. Dijital bir alemimiz var. Biz bir paralel evren yarattık kendimize. Dijital bir evren yarattık ve esas bununla da çok sınanıyoruz. Yani dikkatimiz sınanıyor, bilişsel yapımız sınanıyor, beynimizin nöronları sınanıyor, davranışlarımız, etik değerlerimiz, ahlakımız sınanıyor. Dolayısıyla bu kadar çok katmanlı bir kriz Bombardıman dönemini içinde. daha önce yaşamadık. Evet. Bilgimiz dahilinde değil. Dolayısıyla biz zaten çözümü de bilmemiz mümkün değil. Ancak deneyerek, yanılarak yapabiliriz. Ve bunu tek başımıza yapmamız mümkün değil. Bilişsel olarak tek başına karar ve niyetini yenileyecek insan her birey kendisi işte o merakı, o hevesi, o devam etme gücünü kendinde bulacak ve yenileme yöntemini bulacak, bilincini açacak, yükseltecek. Ama tek başına bunun üstesinden gelmesi mümkün değil. Birlikte yapacak. O yüzden ilk başta bu merak, ondan sonra yanımızdaki, yöremizdeki işte buna benzer örgütlenmelerin olduğu insanları bulmak. İkinci adım bu.
Yani muhakkak eminim Kanada'da çok daha kolay bulunabilir. Mahalle örgütlenmeleri olabilir, gıda sistemleri üzerinden çalışan mesela gıda toplulukları diyoruz biz. Türkiye'de gıda topluluklarının sayısı çok artmaya başladı. Yani sağlıklı gıdaya ulaşmak isteyen bireyler bir araya geliyorlar ve onların sağlıklı gıda kriterlerine göre üretim yapan üreticilerle birebir bağlantıya geçiyorlar. O üreticilerin sorunlarını kendi sorunlarıymış gibi sahipleniyorlar, beraber çözümler arıyorlar ve o üretim üzerinden üretici, tüketici bir araya geliyor ve o fark ortadan kalkıyor aslında. Harika. Buna benzer, illa gıda üzerine olmak zorunda değil. Bu bir dans topluluğu da olabilir, bu bir sanat topluluğu da olabilir, bu bir enerji topluluğu, bir eğitim topluluğu da olabilir. Dolayısıyla insanın ve yeryüzündeki yaşamına dair sorunlara kafa yoran, çözümler üreten ve katılan grupları bulup çevrelerinde bunlara dahil olmak, sorumluluk almak, elini taşın altına sokmak ikinci adım ve zaten ondan sonra yol kendisi görünür. Çünkü ötesini ben de bilmiyorum Evet. gerçekten. Hani bulup dediniz ya, eğer bulamıyorsa da kendisi o zaman öyle bir komünite oluşturup. Çünkü mesela Evet, mahalle bazında düşündüm. Diyelim benim mahallemde böyle bir şey yok. O zaman bunu başlatan niye ben olmayayım? Ben kesinlikle olayım. Şu mesela sokaktaki insanların hepsiyle bir tanışayım. Kimlerin olur. neye ihtiyacı var? Benim fazla diyelim bir sehpam var. İhtiyacı olana gitsin. Hı hı, Öyle bir depo bulunduralım mesela. Bir kıyafeti ihtiyacı olan. hı Ya hı, da ne bileyim gıdaya bile olabilir. Hani bunlar evet, burada mesela kilise bazlı yapılıyor. İnsanlar fazlalıklarını götürüyor. Kilisenin bir odasında işte yemek odası da oluyor, kıyafet odası da oluyor. İhtiyacı olan geliyor oradan, alıyor gidiyor gibi. hı Bunlar hı. Türkiye'de işte camilerde olabilir. Bir tarafını ayırıp ya da o mahallede bir oda varsa bilmiyorum. Yani ama dediğiniz gibi illa bulamıyorsak o ortamda o zaman biz ilk bunu kuran da olabiliriz. Başlangıcını Ya. yapmalıyız eğer istiyorsak. Başka bir yaşam istiyorsak bunu kesinlikle biz yapmalıyız. Yani çünkü başka kimse yapmayacak bizim için. Burada mesela hani doğa bilgisine bağlayacak olursak şöyle söyleyeyim. Hani doğa bilgisi bize nasıl yardımcı olabilir? Doğayı taklit etmek Evet. bunun önemli kurallarından bir tanesi. Birkaç tane kuralı var doğanın. Yani bunlardan bir tanesi çeşitlilik. Evet. Çeşitlilik yaratacaksınız ve o çeşitliliğin bağlantılı bir şekilde devamlılığını sağlayacaksınız. İnsanların çeşitliliği. Herkes her işi en iyi şekilde yapmak zorunda değil. Ama bir sürü farklı yeteneği, donanımı olan insanlar var. Onları bir araya getirip bağlantılandırmak. Bunu da en güzel üretimle bağlantılandırırsınız. Yani ihtiyaçlarınıza yönelik üretim. Çünkü sistem ne yapıyor? Şu an bu tahripkar sonuçları olan sistemin temelde yaptığı şey gerçek ihtiyaçlara yönelik üretim değil, ihtiyaç üreterek, ihtiyaç oluşturarak üretim yap. İhtiyaç Yani yaratmak. aslında hiç ihtiyacımız olmayan şeylere ihtiyacımızmış gibi Evet. hayatımıza sokuyor. Evet. Bu da aşırı üretim demek zaten. Çok fazla üretim yapmak demek. Çok fazla üretim doğayı yoran bir şey. Çünkü onun çok büyük bir kısmı çöp oluyor Çöp o üretim. oluyor maalesef. Yani düşünün ki dünyada üretilen gıdanın %25'i belki daha fazlasıdır. Bu eski bir bilgi olabilir. %25'i çöpe gidiyor. O çöpe giden gıdanın üretilmesi için de su harcıyoruz, toprak harcıyoruz, fosil yakıt harcıyoruz. Ve onun çöpe gideceğini baştan biliyoruz. En can alıcı noktalarından bir Evet. tanesi. Yani dünyanın Baştan bazı yerlerinde insanlar ölürken biz çöpe gidecek gıdalar üretiyoruz ve çöpe üretiyoruz. atıyoruz. Bunu en Evet. basit sağlamasını nasıl yapıyoruz biliyor musunuz aslında? Evde çöpe attıklarımızla. Hani bu Hı alıp hı. alıp çöpe atıyoruz ya Hı ihtiyacımız fazlası. Dünya da öyle yapıyor fazla fazla ve çöpe atıyor gerçekten. hı. Çok üzücü. Doğaya bakıp öğrenelim dediğiniz şeylerden biri de bence o hayvanların kolektif çalışma, iş Hı. bölüşmesi, hani az önce dediğiniz gibi o çeşitlilik.
Belki iş yapısı olarak çeşitlilik dediniz ama bir de onlarda güç birleştirme de var çok güzel. Var. Tabii, Onu tabii. da kullanmak lazım. Bunun aslında insan toplumlarına yansıması da var. Yani imece diye bir geleneğimiz var Aynen. mesela. Her toplumda var bu, değil mi? Yani Hı hı. bir üretim çerçevesinde bir araya gelip kalabalık bir şekilde o üretimi herkes gerçekleştirmesi. Ve bu aslında şey de getiriyor. Hem israfı engelliyor hem de çok büyük bereket sağlıyor. Evet. O bereketi ne yapıyoruz? Aslında o bereketi de ihtiyacı olanına verme şansımız var. O zaman sistem böyle oluşunca bir düşünelim, dünyada aç kalır mı? Yoksul kalır mı? Yani Evet. şu an yoksullar neden var? Bu hakikaten üzerinde çok düşünülmesi gereken sorular bunlar ve eminim çok düşünürse, sadece düşünmesinler tabii. Ama Evet. konsantrasyon, odak noktası. Bunlara dikkatimizi vermemizden bahsediyorum Hı ben. hı. Aynen. E, Yani mesela benim işte imkanım var. Ben bunun sıfırını alırım değil de dediğim gibi o ikinci el mantığı mesela benim en basit hayatıma sokabildiğim şey o olmuştu. İkinci el kullanmak, yeni bir şey almamaya özen göstermek. Domates yetiştirmiyorum ama dediğiniz gibi o hani çöp konusunda yapamadım ama bir türlü çok istiyorum mesela bahçeye bir atıyorsunuz da bir şeyler yiyor Kompot. ya. Ha işte onu yapmayı çok istiyorum mesela. O konularda bilgi almak istiyorum. Ama dediğiniz gibi böyle düşünen insanlar birbirlerini bir şekilde bir yerlerde buluyor. O yüzden sizi de tanımış olmam inşallah benim de yeni bir şeylere adım atıyor olmak için fırsatım olur diye düşünüyorum. Videoyu çok İnşallah. uzatmıyoruz. O yüzden teşekkür ediyorum katıldığınız için. Son Ben teşekkür cümlelerinizi de alayım. Ama gelmek isterseniz de her zaman gelin bize böyle başka şeyler de anlatın. Doğa ederim. bilgisinin özellikle kadim kısmını da merak ediyorum. Hı hı. O konuya da dalalım. Tabii bu zaten derya deniz bir mevzu. Yani eğer hani çok sıkıldım bu hayattan, çok böyle işte şey nasıl diyeyim artık bu şekilde devam etmek istemiyorum ya da işte sağlığım bozuk, kendimi iyi hissetmiyorum, moralim çok bozuk, ümitsizim diyorsa birileri ki bence herkes söylüyor bunu. Bence bu konulara birazcık sardırmakta fayda var. Bunlar insanı yenileyen, taze tutan, diri tutan konular. Her zaman yapacağımız şeylerin çok büyük sonuçları var. Gerçekten ve gerçekten öyle bir noktadayız ki niyetlerimiz ve kararlarımız jenerasyonlar boyunca etkilenecek bir zamanda yaşıyoruz. Biz bu çağda yaşayan insanlar olarak da eli ayağı tutan yani yaşlanmamış, henüz üretimden çekilmemiş, henüz bir hastalıkla boğuşmayan, hala aktif olan insanlar olarak çok büyük bir sorumluluğumuz var. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Bu sorumluluk başka çağlarda yaşamış, bizden önce yaşamış olan insanlardan daha büyük bir sorumluluk. Çünkü tam geçiş zamanında yaşıyoruz. Tam her şeyin değişim anında yaşıyoruz. O nedenle hakikaten bu anlamda bakışımızı değiştirmeye çalışmak, gayret etmek, bunu yapan insanlarla bir arada olmak, birbirinden öğrenme haline geçmek gerekiyor. Ve şunu da son olarak söyleyeyim. Bütün bunları, şu soruyu sormak ve bu sorunun cevabını vermek lazım. Ee, Bütün bunları yapmaya başlamadan önce. Ben bütün bunları yapsam dahi dünya kurtulmayacaksa yine de yapmaya devam eder miyim? Ben ederim. Ben cevap Yani vereyim. bu sorunun cevabını hakikaten başta vermek lazım. Çünkü bilmiyoruz. Ne olacağını Çünkü bilmiyoruz. bir adım yani bir efor harcadığında hemen değişeceğini düşünen insanlar bir iki yıl efor harcadıktan sonra değişmediğini görünce daha hızlı geri dönüş yapıyorlar. Öyle insanlara da denk geliyorum ben de koçluk yaptığım için. Ama bu sorunun cevabı Oradan da gerçekten çok kıymetli. Evet bütün karanlığı aydınlatamam ama ben hala o çakmağı yakmaya devam edecek miyim? Evet son nefese kadar edeceğim diyorsanız dediğiniz gibi çünkü o çaktığınız çakmağın ışığı bugün aydınlatmasa da yıllar sonra, nesiller sonra ortaya çıkacak bir tohum attığının bilinciyle zaten yapıyor olmanız gerekiyor. Her şeyi biz evet, göremeyiz. Elma ağacı evet, dikince bütün elmaları biz yemeyeceğiz belki. Ama nesiller sonra yiyenler illaki olacak. Çok teşekkür ederim. öyle. Buyurun. Öyle bir de tabii şey de var. Aslında bütün bunları yaptığımız zaman sonuçlarını en erken biz kendimiz göreceğiz. Yani kendimiz daha rafine, kendimiz Hı daha mutlu, kendimiz daha umut dolu olacağız. hı. En önemli kısmı bu.
Bir Hı. başkası için, dünya için değil, kendimiz için yapıyor olacağız. Kendimiz için. Evet. Ee, ve bu bencillik değil. Buna genişletilmiş bencillik deniyor. Birazcık Harika böyle tanımlar var. şey, Bunların hepsinden program çıkar. bunlar benim cümlelerim değil ama bunları araştırmakla işe başlayabilir sevgili dinleyenler Tamam. eğer derlerse. İnşallah konuşmalarımızdan ilham alıyorlardır. Çünkü dediğim gibi ben sizden çok ilham aldım. Ve bu başlıkları da inşallah devamında konuşuyor oluruz. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Teşekkür ediyorum katıldığınız için tekrar. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz diğer programlarda Görüşmek inşallah.